Arkadaşlar bu şapka için kağıt ip kullanacağım. Bakın formu bu şekilde. Bunlar normalde açık bir şekilde ve gramajla satılıyor, gramla. Benimkisi yaklaşık, bir yalan olmasın, 280 gram bir şeydi yani, tam hatırlamıyorum. Ama benim aldığımla yani bir böyle yuvarlak yumak fazlasıyla şapka çıkartır size. Bakın formu bu şekilde. Bildiğimiz kağıt ip. Örerken de 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Kalınlığı da bu şekilde. Şimdi tabanlı yaparak başlayacağız. Size aynı zamanda dümdüz bir taban yapmanın formülünü de göstereceğim. Şimdi şapkamızın tabanını yaparken sihirli halkayla başlıyoruz. Şu şekilde buraya bir tane sabitlemek için zincir çektim. Şimdi sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapacağım. Eğer siz kağıt ip kullanmazsanız, farklı bir ip kullanırsanız bu içini kendini ipinize göre ayarlamanız gerekebilir. Çünkü bazen bu sayılar tutmuyor ve mesela ördükçe böyle bir tuhaf bir hal alıyor, yani büzüşüyor falan ve hiçbir şekilde düzelmiyor. Mesela normal benim önceki şapka videolarımı izlediyseniz orada mesela sihirli halkanın içine 6 ilmekle 12 ilmekle başladığımızda çok daha güzel duruyor, ama 12 ilmekle benim kağıt ipimle yani kullandığınızda çok saçma bir hal alıyor. Ben o yüzden 6 sık iğne ile başlayacağım. Bunu birazcık deneme yanılmayla görebilirsiniz. Zaten tecrübeniz varsa hiçbir şey söylemiyorum. Dediğim gibi benim kağıt ipim 6 tane sık iğneyi kaldırıyor. Şimdi sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Kağıt ipi örmesi zordur bu arada. Arkadaşlar birazcık can çekişeceğiz bu şapkayı yaparken. 2 3 4 şöyle biraz kapattım. 5. Her böyle ördüğünüz sırada elinizle birazcık da düzeltin. Ve 6. Sihirli halkamı yavaşça kapatıyorum. Aynı zamanda elimle şöyle düzeltiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu son kısmıma, örgümün son kısmına belirteç takacağım ki karıştırmayayım. İpimin rengi koyu ama umarım sizi zorlamaz ve anlaşılır bir şekilde çekebilirim. Bakın son ördüğüm yani 6. ilmeğime sık iğnemi taktım. Şimdi klasik her zamanki gibi her ilmeğe çift batacağız. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunu kaydırma yaparak birleştirmeyeceğim. Normal sık iğne ile birleştireceğim ve o benim bir ilmeğim olmuş olacak. Bakın ilk ilmeğime battım. İpi buradan yürüteceğim. Kaybolsun. Direkt sık iğne ile ilk ilmeğimi yaptım. Bu benim ilk ilmeğim. Şimdi her ilmeğe çift batıyorum. Aynı yere tekrar batacağım. Ve 2. Hemen bakın yanındaki ilmekteyim. Oraya da 2 tane batacağım. Şimdi benim 6 tane ilmeğim vardı. Ben bunu 12'ye çıkarıyorum. Çift battım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Hemen yanındaki ilmeğe tekrar bir tane battım. Tekrar batıyorum. İlmeğimi 6'ya çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer sıralara da, diğer ilmeklere de aynı şekilde çift batmaya devam ediyorum. İlmek sayım burada 8 oldu. İpi burada yürütüyorum. Burada 10 oldu. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın son kısmıma geldim. Belirtecimi buradan çıkardım. Buraya da 2 tane batıyorum. İlmek sayımı 12 yapmış oldum. Hemen son ördüğüm kısma karıştırmamak için belirtecimi taktım. Şimdi bir tek bir çift batacağız. Böylelikle ilmek sayımız 18'e çıkmış olacak. Tek batarak başlıyorum. İlk ilmeğime tek battım. Hemen yanındaki ilmeğime 2 tane sık iğne yapacağım. 2 tane batacağım. 1 2. Ne yaptım? Bir tek bir çift yaptım. 3 tane ilmeğim olmuş oldu.
Hemen yanındaki ilmeğime bir tane batıyorum. Onun yanındakine 2 tane. Ne yaptım? Bir tek, bir çift yaptım. İlmeğim de böylelikle 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sıra sonuna kadar bir tek, bir çift yapmaya devam edeceğiz. Bir battım. 2. Hemen yanındaki ilmeğe tekrar bir battım. Yanındakine 2. Yanındaki ilmeğime bir battım. Yani tek battım. Onun yanındakine çift. 1, 2 battım. Aynı yere. Buraya bir batıyorum. Bakın son ilmeğime geldim. Buraya da çift batacağım. 1, 2. Başlangıçta tekle başlamıştım ve çiftle bitirdim. Tam istediğim gibi. Hemen son ilmeğime belirtecimi takıyorum. Şimdi bakın burada 18 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi ben sizin için şöyle bir tablo hazırladım. Bu tabanımı yaparken arttırma yaptığım kısımların birbirine denk gelmesini istemiyorum. Çünkü bu kısımlar birbirine denk geldiği zaman bir köşelenme oluyor ve daire değil böyle bir sekizgen görünümünü elde ediyormuşsunuz gibi oluyor. Buranın püf noktası da arttırma yaptığınız kısımların, yani bu çift kısımların üst üste gelmesini istemiyoruz. O zaman tam bir halka oluyor. Bunun için de şöyle yapacağız. Şimdi 4. sıramızda 2 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. İlmek sayımız 24 olacak. Bir tek bir çift yapacağız. O teki orada bırakacağız ya. Bunu böyle dönüşte tamamlayacağız. Yani çift sıralarda öyle yapacağız. Mesela 4 tek bir çift örmemiz gerekiyor ya. Biz bunu 2 tek bir çift öreceğiz başlangıçta. Sonra döneceğiz. Buraya geldiğimizde 2 tek yapacağız ve burayı 4 tek bir çift yapmış olacağız. Böylelikle bu arttırmalarımız üst üste gelmemiş olacak. Şimdi yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 4. sıradayız. Bakın 2 tek bir çift. Ben bu çiftlerin yarısı şeklinde batacağım ilk başta. Yani 2 tek ya. Ben önce bir tek batacağım. Bakın, önce bir tekimi batıyorum. Sonra çiftimi batacağım. Ama bu demek değil ki ben bu sırada bir tek bir çift yapıyorum. Ben buradaki bu bir tek vardı ya, buraya geldiğimde yapacağım. Ve ne olmuş olacak? Burası da aslında 2 tek bir çift şeklinde ilerlemiş olacak. Bakın baktığınızda benim arttırmam burada. Ben buraya yaptım. Daha net belli olacak zaten. Bir tek bir çiftimi yaptım. Şimdi 2 tek bir çift yapıyorum. 1, 2 tek. Şimdi çift yapacağım. 1, 2. Çift battım. Şimdi tek batıyorum. Bakın burası benim az önceki sırada çift battığım kısım. Ben bunun tepesine çift yapmıyorum şu an. Çünkü ben bunu yaptığım için bu buraya denk gelmemiş oluyor. Bakın bir tek, 2 tek. Şimdi çift yapacağım. Bakın zaten şurası benim tek ilmeğim. Onun üstüne arttırma yapıyorum. Sonra tekrar bir tek, ikinci tekim. Şimdi buraya arttırma yapıyorum. Ne yaptım? 2 tek bir çift yaptım. Tekrardan bir tek, iki tek ve buraya çift battım. Az kaldı sıra sonumuza. Arada böyle elimle düzeltiyorum. Şimdi bakın bir tek, ikinci tekimi yaptım. Şimdi buraya çift yapacağım.
Belirtecim girmezse araya. Bakın 1. İkinci tekimi yaptım. Şimdi bakın belirtecimin olduğu kısım benim son ilmeğimdi. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğime tek yaptım. Hatırlarsanız başlangıçta da bir tane tek yaptım. Ne oldu? Burada da bir tane tek kaldığı için aslında ben 2 tane tek yapmış oldum. Mantık bu şekilde aslında. Şimdi 5. sıradayım. 5. sıramda hiçbir şey yapmama gerek yok. Bakın son ilmeğime belirtecimi takıyorum. Mutlaka unutmuyorum. 5. sıramda direkt 3 tek bir çift olacak şekilde başlıyorum ve o şekilde ilerliyorum. 1 2 3 ve çiftimi yapıyorum. Ben bu sırada ilmek sayımı 30'a çıkarmış olacağım. Ben şimdi döneyim geleyim, ilmeğimizi de saymış oluruz. 3 tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Şimdi bakın ben 3 tekimi yaptım. Sıra sonuma geldim. Şimdi buraya çiftimi batacağım. 3 tek bir çift yapıyorduk. Bu ilk çiftim. Bu da ikincisi. Hemen buraya belirtecimi takıyorum. Bakın sayayım ilmeğimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şu ana kadar dümdüz bir şekilde ilerliyoruz. Arada böyle elinizle düzeltirseniz de daha güzel olur. Şimdi 6. sıramdayım. Bakın hem de tekrar anlatmış olayım. 6. sıramda 4 tek bir çift yapıyorum. İlmek sayımı 36'ya çıkartıyorum. Ama başlangıçta 4 tekimi aynı anda batmıyorum. Onun yerine önce 2 tekimi batacağım. Bakın 1, 2 yani yarısını. Sonra çiftimi batıyorum. Bu geri kalan 2 tekimi de dönüşte tamamlayacağım. Şimdi 2 tek bir çiftimi yaptım. Yarısı kadar. Şimdi 4 tek bir çift yapmaya başlayabilirim. 1 2 3 4. Şimdi tekimi yapacağım. Çiftimi pardon. 4 tane tekimi yaptım. Şimdi çiftimi yapıyorum. Bakın az önce benim arttırma yaptığım kısım şurası. Bakın tek ilmekten 2 tane ilmek çıkıyor. Ben buralara tek batacağım. Yani dediğime gelmiş oluyor. Arttırmaların üstüne biz arttırma yapmamış oluyoruz. Ama normal direkt yarısı kadar değil. Bu çift basamaklarda, çift sayılarda yarısı kadar değil. Direkt olduğu gibi başladığımızda ilmeklerin üstüne ilmek geliyor. 1, 2'mi yaptım. 3, 4. Şimdi ben sıra sonuna kadar gideceğim. Sonra geliyorum hemen. Sıra sonuna geldim. 2 tane tek yapmıştık başlangıçta. Şimdi 2 tek yapmamız gerekiyor. Tam da bakın dediğim gibi 2 tekimiz kaldı. Hemen belirtecimi alıyorum. Son tekimi de yaptım. Belirtecimi takıyorum ki karışmasın. Mantık bu arkadaşlar. Bu kadar. Gayet kolay. Şimdi ben istediğim uzunluğa erişene kadar öreceğim. Aynı mantıkta. Dediğimin hiçbir şeyi yok. Sıra sıra. Biz nerede kaldık? 6. sırada 4 tek bir çifte kaldık. Şimdi normal 5 tek bir çift yapıyorsunuz. Sonra 6 tek bir çift yapıyorsunuz. Ama başlangıçta önce 3 teki yapıp sıranın sonunda son 3 teki yapıp 6 teke tamamlıyorsunuz. Yani çift sıralarda yarısıyla başlayıp sonra normal sayıda devam ediyorsunuz. 3 tek bir çift yaptınız. 6 tek bir çift, 6 tek bir çift. Sıra sonuna geldiniz. Zaten 3 tekiniz kalmış olacak. Ve 3 tekiniz de yapıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bunun enine bir 16,5-17 civarı yapmanız yeterli. Genelde yetişkinlerde bu
ideal oluyor. Gene tabii ki nasıl örmek istediğinize bağlı olarak değişir ama dediğim gibi 16 ortalama yeterli oluyor. Ben de 16 santime ulaşana kadar artık ölçü hangi sırada denk geleceğini bilmiyorum açıkçası. 16 santim olana kadar aynı bu mantıkla örüyorum ve geliyorum. Şimdi şapkamızın boyuna bakalım. 17 santim gayet yeterli. 16,5 17 bir yetişkin şapka için yeterli olacaktır. Ben en son 10 tek bir çift yaptım. Orada bitirdim. Şimdi şapkamızın aşağı doğru uzatacağız. Bu arada ben bir de arkasından ütüledim. Daha düzgün dursun diye. Şimdi bir sonraki sıramıza geçelim. Şimdi her ilmeğe bir tane batacağız. Yani hiçbir şekilde arttırma yapmadan ilerleyeceğiz. Bu şekilde bir tane battım. Hemen yandaki ilmekteyim. Oraya da bir tane battım. Hemen yan. Oraya da. Yani bu şekilde her ilmeğe bir tane batarak 4 sıra ilerleyeceğiz. Biz ördükçe bu şekilde aşağı kıvrılmaya başlayacak ve duvar oluşacak. Şimdi ben 4 sıra örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben hiç arttırma yapmadan 4 sıra ördüm geldim. Gördüğünüz gibi artık şapkam aşağı doğru inmeye başladı. Şimdi bu sırada arttırma yapacağız. Onu da şu şekilde yapacağız. Şöyle 3 kısımlarından yapacağız. Yani 3 yerden yapacağız. Bu yerleri de şöyle bulacağız. İlmek sayınızı 3'e bölün ve o kısımlara arttırma yapın. Benim ilmek sayım şu an 72. 3'e böldüğümde ben 24 elde ediyorum. O yüzden 23 tek bir çift. 23 tek bir çift. 23 tek bir çift yaparak arttırma yapacağım. Siz de ilmek sayınız farklıysa dediğim gibi 3'e bölün ve o şekilde yapın. Benim ilmek sayım 72. 3'e böldüğümde 24. O yüzden 73 tek bir çift yapıp geliyorum. Evet, arttırmamı yaparak ilerledim. 23 tek bir çift, yani 24 toplam 24 olarak 3 parçaya böldüm ve arttırmamı yaptım. Şimdi 4 sıra daha hiç arttırma yapmadan her ilmeğe tek batarak ilerliyorum. Şimdi bir üst sıradayım. Bu sırada da arttırma yapacağım. Alt sıralarda yaptığım gibi 3 kısımdan arttırma yapacağım. 72 ilmeğim vardı. Arttırmamla birlikte 75 ilmeğim oldu. O yüzden 24 tek bir çift yapıyorum. Yani 75'i tekrar 3'e bölüyorum. 25 elde ediyorum. 25 elde ettiğimde 24 tek bir çift yapıyorum. Yani 25. ilmeğimde arttırma yapmış oluyorum. Şimdi bu sırada da arttırmamı yapıp geliyorum hemen. Evet, arttırmamı yaptım. Ben üstüne 2 sırada hiç arttırma yapmadan ilerledim. Şimdi son sıramızı yapacağız. Son sıramızda kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Ama burada elinizi çok fazla sıkmanızı istemiyorum. Gevşek bir şekilde sırada kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde direkt çıkıyorum. Tığımı battım, ipimi aldım. Başına dolamadan aynı şekilde çıkartıyorum. Şu an can çekişiyormuş gibi gözüküyor olabilirim. Çünkü can çekişiyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar kaydırma yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi yelpaze kısmını yapacağız. Şimdi arkadaşlar şuraya batacağız. Kaydırma yapmıştık ya. O kısımlara batacağız. Şuralara. Bakın burada da bir ilmek görünüyor. Şuralarda da bir ilmek görünüyor. Oralara batmayacağız. Şu kısımlara batacağız. Ve artık arttırma yapacağız her sırada. Şimdi 10 tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Bakın buralara batıyorum. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 tekimi yaptım. Şimdi
buraya çift battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 10 tek bir çift yapıp geliyorum. Evet, burada kalan son tekimi yaptım ve belirtecimi taktım. Şimdi 11 tek bir çift yapacağım. Aynı şekilde alt sırada yaptığım gibi devam ediyorum. 11 tekimle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 11 tekimi yaptım. Şimdi çiftimi yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar 11 tek bir çift olacak şekilde ilerliyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Buraya da bir tane tek yaptım ve belirtecimi taktım. Şimdi 12 tek bir çift yapacağız ama çift sıralarda ilmeklerin üst üste gelmemesi için şu şekilde yapacağız. Şimdi burada bir tane kaldı ya, direkt 12'den başlamıyorum. Bunu da sayıyorum ve 11 tane yapıyorum. Yani bu son sıradaki ilmeğim benim başlangıçtaki birinci ilmeğim olarak sayacağım. O yüzden aslında 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tekimi yaptım. Şimdi buraya arttırma yapıyorum. Şimdi 12 tek bir çift şeklinde ilerleyip sıra sonuna geleceğim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 tane tekim kaldı. Birini ördüm, birini öreceğim. Şimdi bu sırada da 13 tek bir çift yapacağız. Direkt 13 ile başlıyorum. 13 tekimi yapıp bir çiftimi örüyorum. 13 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Şimdi ben 13 tek bir çiftimi yaptım ve sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da öreceğim ve bu sırada hiç arttırma yapmadan ilerleyeceğim. Şöyle şapkayı da size göstereyim. Şimdi 13 tek bir çift olacak şekilde ördüm. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Tek öreceğim bunu da. Ve bu sırada hiç arttırma yapmadan ilerleyeceğim. Daha sonraki sıralarda 14 tek bir çift ve 15 tek bir çift yapacağım. Buraları göstermeyeceğim. Video çok uzun olsun istemiyorum. Ama mantık bu şekilde yani. 10 tek bir çiftle başladık. 15 tek bir çifte kadar ilerliyoruz. 13 tek bir çiftten sonra da hiç arttırma yapmadan bir sıra öreceğiz. Burada önemli olan arttırma yaptığınız kısımların üst üste gelmemesi. Bunu videonun başında gösterdiğim şekilde de yapabilirsiniz. Mesela şimdi 14 tek bir çift yapacağız ya, bunu 7 tek bir çift örerek 14 tek bir çifte döndürerek de örebilirsiniz. Ya da istiyorsanız burada kalan kısma ekleyip o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi şimdi arttırma yapmıyorum. Daha sonra 14 tek bir çift, 15 tek bir çiftimi örüyorum. Ve son 3 sıramı da hiçbir şekilde arttırma yapmadan ilerleteceğim. Yani 6 sıra örüp geleceğim. Daha sonra da kaydırmayla şapkamızı bitireceğiz. Evet, ben kaydırma yaparak sıra sonuna kadar geldim. Burada bir sık iğne yapıp ipimi kestim. Şimdi ipimi gizleyeceğim. Böyle aralardan ipimi geçiriyorum. Şurada bir tane düğüm atacağım. Sağlam olması için. Ve biraz daha yürütüyorum. Şimdi burada keseceğim. Çok güzel bir şapkamız oldu. Şimdi ben buralarını birazcık ütüleyeceğim. Şimdi ütüleyip geleyim. Arasındaki farka bir bakalım birlikte. Burada çok hafif ütüledim.